Selamlar dostlar, ben Mahir. Bu videomuzun içeriği saldırı nasıl oynanır, saldırı ordusu nasıl olmalı, bu gibi konulara değinmeye çalışacağım. Aslında bu konu da biraz daha böyle aşikarı tekrar etmek gibi olacak ama bence yapılması lazım. Bilen bir kişi için bir bilgi çok basit olabilir ama bilmeyen bir oyuncu için bu bilgiler önemli bilgiye dönüşebiliyor. O nedenden dolayı en basit konuların bile videosunu yapmak istiyorum. Lafı fazla uzatmayalım, başlayalım. Şimdi nasıl saldırı oynanır derken kastetmek istediğim konu şu. Nasıl bir saldırı ordusu basmamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Ben geçmişteki serverlarımdan bir tanesinde bir duruma denk gelmiştim. Birlikteki oyuncuların durumunu kontrol ediyorduk. Ne durumda ne değildir? Neler yapmışlar, neler yapmamışlar? Onlara yardımcı olmaya çalışıyorduk ki birliğimizin kalitesini arttıralım. Yaparken bir tane oyuncuya denk geldim. Saldırı oynadığını biliyorduk ve yanlış hatırlamıyorsam 5 tane 6 tane köyü vardı o esnada ve o bütün köylerinden saldırı askeri basmıştı. Şimdi ne kadar harika diyeceksiniz aslında ama durum öyle değil. Her köyünden yalnızca besleyebileceği kadar saldırı askeri basmış. Normal bir köyünüzden düşünün 3000 tahıl üretiminiz varsa 2500 tane yay askeri, 200-300 tane saldırı askeri. Tüm köyleri bu şekilde merkezinden biraz daha fazla basmış. Şimdi diyor ki yani ben hepsini tek bir noktada bassaydım askeri nasıl besleyecektim? Şimdi bu oyuncu eğer ki en başından beri bilseydi nasıl tek bir yerden asker büyütebileceğini, nasıl besleyebileceğini, neler yapabileceğini gayet de güzel asker basmış aslında. Ama sadece hatası askerlerin tek bir noktada olmaması. Tek bir noktada olmadığı için de tabii her köyünde tamirhanesi yok. Askerin yanında ne koçbaşı var ne mancınık var. Onlar da yok. Merkez köyünde az biraz var. Aslında bu oyuncu bu videodaki anlatılanları izleyip de o server'a girmiş olsaydı muhtemelen nizami, düzenli, düzgün bir ordusu olacaktı. Yani dışarıdan baktığımızda belki şu an bu videoda konuştuklarımız basit konular olacak ama bilmeyen oyuncu için o konu güzel bir konu. Bu aslında hayatın her alanında böyle de. Bilmediğiniz bir şey var. Yıllar sonra bir öğreniyorsunuz. Aa, mantıklı diyorsunuz. O saatten sonra nasıl ben bunu bilmezdim diyorsunuz yani. Oyun içinde de böyle zaten. Şimdi nasıl saldırı oynanır derken öncelikle ordumuz nasıl olmalı? Buna bakalım. Şimdi saldırı oynarken en az bir köyümüzden 7 gün 24 saat hiç durmayacak bir şekilde kışlamızı, ahırımızı hatta gerekirse tamirhanemizi çalıştıracak düzeyde bir oyun oynamamız lazım. Bunu eğer ki başarabiliyorsanız 2 köyden 3 köyden yapabilirsiniz. Ama öncelikli olarak hedefimiz bir köyden. Bir köyden bizim bu işi yapıyor olmamız lazım. Örneğin 10 köyümüz var diyelim. Bir tanesi merkez, geri kalanında normal yan köyler. Sizin gidip de 6-7 tane köyünüzden bölük pörçük parça asker basmanız, saldırı askeri basmanız sizin hiçbir işinize yaramayacak maalesef. Bu askerliğinizin tek bir noktadan çıkması, büyümesi ve birikmesi lazım. Savunma için basılan parça parça askerler evet işe yarayabiliyor çünkü toplandığında hepsi bir araya getirilebiliyor. Ama saldırı askerleri bir araya getirilemiyor. Bu nedenden dolayı ki bir saldırı ordusunun savunmaya gittiğinde kesim yapabilmesi için ne kadar büyük bir ordu olursa o kadar sizin için faydalı. Bundan ötürü ki ordumuz tek bir noktada toplanmalı. En az bir köyümüzden dediğim gibi. Örneğin biz bunu Roma için bakalım. Emperyan ve Sezar eğittiğimizi düşünelim. Kışlamız 20. seviyede olacak. Ahırımız 20. seviyede olacak. Roma'da Yalak diye bir bina var. Ahırdan çıkan askerin yetişme süresini kısaltıyor ve tahıl tüketimini azaltıyor. Bunun 20. seviye olması gerekiyor. Tamirhanemizin 20. seviye olması gerekiyor. Ve en az, en kötü ihtimalle %10'luk kışla ve atlı miğferlerimizin olması gerekiyor. Tabi buradaki birlik bonusu da yavaş yavaş birlikçe açılacaktır. Örneğin %6'da bırakalım. Bir ay içerisinde sizin 12.000 Emperyan, 8.100 Sezar ve bu örnekteki gibi bir tamirhaneden çıkacak askere ihtiyacınız var. Bunu başarmanız gerekiyor. Eğer ki siz 10 tane köye sahipsiniz ama bir ay içerisinde en temel seviyedeki bu kadar askeri eğitemiyorsanız mutlaka yaptığınız bir hata var. Çünkü 10 köyün fazlasıyla bu kadar askeri eğitebiliyor olması gerekli. Kesinlikle bu kadar asker 10 tane köyle yapılır. Hatta fazlası yapılır. Yani lafın özeti saldırı oynuyorsanız en az bir köyünüzden askeriniz 7/24 hiçbir şekilde kışta ahır tamirhane durmayacak bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu en temel zorluyor olan durum. Diğer duruma gelelim. Koçbaşı. Bir diğer sıkıntı yaşanan noktalardan bir tanesi bu. Eğer ki o anki bulunduğunuz şartların içerisinde
Koçbaşı basmamanız gerektirecek bir durum varsa, sizin mancınığa yönelmeniz gerekmediyse Koçbaşı mutlaka basmanız gerekiyor. Yani eğer ki belli bir strateji dahilinde bu hamleyi yapmadıysanız mutlaka Koçbaşınızın olması gerekiyor. Şimdi Koçbaşının önemini anlatmak için hemen bir örnek yapalım. 12.000 Emperyan, 8.161 Sezar ve potansiyel 1600 Koçbaşımızla bir saldırı yapacaktık. Rakibimiz var. Çiti 20. seviyede, içeride 20. seviye zırha sahip 60.000 tane flankslık bir savunması var. Biz 12.000 adet Emperyan, 8.161 adet Sezar'ımızla ve kahramanımızın %20 saldırı bonusuyla bu rakibe saldırdık. Saldırımızın sonucu kayıpla sonuçlandı ve rakibimizin hala 38.000 adet flanksız sağ gördüğünüz üzere. Eğer ki biz 1600 adet koçbaşıyı eğitmiş olsaydık, yani bu koçbaşı konusunu ciddiye almış olsaydık hemen ne olurdu ona bakalım. Gördüğünüz gibi rakibin sadece 18.000 flanksız sağ kalıyordu. Ama biz koçbaşı basmadığımız için askerimizi çöp ettik. Lafın özeti bu. Yani eğer ki saldırı oynuyorsanız ve bir plan doğrultusunda sadece mancınık basıyorum ben demiyorsanız, bir strateji dahilinde bu hamleyi yapmıyorsanız mutlaka ve mutlaka koçbaşınız olmalı. Koçbaşı olmayan ordu kağıt helvaya benzer, yenir. Yani ne diyeyim? Bir diğer durum zırhın önemi. Bu saldırı oynasanız da savunma oynasanız da aslında değişmeyecek bir durum. Ama saldırı ordusu için de özellikle söylemiş olalım. Mesela siz burada 1600 tane koçbaşınızı eğittiniz ve ordunuzla bir aylık eğittiğiniz ordunuzla rakibe saldırdınız. Gördüğünüz üzere burada rakibin yalnızca 18.865 tane askeri kalmıştı. Ama bizim zırh seviyelerimiz sıfır. Askerimize zırh basmayı önemsiz gördük. Dedik ki oraya harcayacağımız kaynağa ne gerek var dedik. Asker basalım. Ama burada bir hata yaptınız. Eğer ki sizin bu askerinizin zırhı 20. seviyede olsaydı, askerinizin zırhları, hemen simülasyonu yeniliyorum. Gördüğünüz gibi rakibin bütün savunmasını kestik. Az önce ilk senaryomuzda zırhlarımız yokken, koçbaşımız yokken rakibin 38.000 flanksı hala sağ kalıyordu. Altı üstü biz buna 20. seviye zırh ekledik. Bir de 1600 adet koçbaşı ekledik. Çok da bir şey eklemedik aslında. Gördüğünüz üzere rakibin bütün savunmasını kestik. Hatta bizden sağ kalan bir miktar asker söz konusu. Yani demem o ki saldırı oynuyorsanız koçbaşı çok önemli. Hem savunma oynayın hem saldırı fark etmez ama askerlerin zırhını basmak çok önemli. Eğer ki bir saldırı ordusunda zırh yoksa, koçbaşı yoksa o saldırı ordusunu basmayın daha iyi. Yani gerçekten basmayın daha iyi. Çünkü rakibe puan kazandırmış oldunuz. Ya da zırh bastığınız bir savunma askeriyle buraya saldırın daha mantıklı. Zırh bastığınız yanına da koçbaşı eklediğiniz bir savunma ordusuyla buraya saldırın daha mantıklı. Orduya yazık olmaz en azından. Şimdi burada aslında bir nüans daha var. Bunun tam saldırı ordusu konusuyla alakası var mı? Aslında bir nebze var. Şimdi biz buradaki şartlarda rakibi kestik ve 623 tane Emperyanımız, 424 tane Sezar'ımız sağ kurtuldu bu saldırıdan. Ama bu saldırdığımız köy taşçı olsaydı ve rakibin taşçı binası 20. seviyede olsaydı. Bak sadece taşçı ekledim. Ve 1600 tane koçbaşı şurada yıkıldığını görmüştük. Çit yok edildi yazıyordu. Ben gittim taşçıyı 20 yaptım savunmada. Simüle edelim. Hemen aşağı inmeyelim. Şöyle yavaş yavaş inelim. Gördüğünüz üzere rakibin çiti yine yıkıldı ama sağ kalan askerimiz yok. Bir bakıyoruz rakibin 8.000 tane askeri sağ kalmış. Çit diğer türlü de yıkılmıştı. Böyle de yıkılmıştı. Ama bu noktada çit yıkıldığında, sıfır olduğunda bonus sanki çit hiç yokmuş gibi hesaplanmıyor. Bu noktadaki detaylı hesaplamaları açıkçası ben de bilmiyorum. Yani sur hiç yıkılmamış gibi de hesap yok ortada. Sur yıkılmış gibi de hesap yok. Arasında bir yerde bir hesap yapılıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi yani hiçbir şeyi değiştirmedim. Ben yalnızca sadece taşçı binasını ekledim. Taşçı binası sayesinde ne olmuş oldu? Surun dayanıklılığı artmış oldu. Sur o yüzden daha zor yıkıldı. Sur daha zor yıkıldığı için de gördüğümüz gibi savunmayı az önce kesebiliyorken şimdi kesemedik. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Koçbaşı da basmak da bastığımız yani koçbaşının etkisi de aslında önemli. Bizim buradaki bastığımız koçbaşı sayısı 1600 değil de 4000 tane olsaydı. 2400 tane arttırdım. Simüle et dedim. Gördüğünüz gibi biz kazandık ve çok daha fazla askerimiz sağ kaldı. Hatta bunu hesabı tam görebilmek için 3000 yapalım. Hala fazlasıyla sağ kaldık. 2000 yapalım. Ufak ufak görelim şunun gittiğini. 2400 yapalım.
Evet. Yani sadece 800 adet daha koçbaşımız fazla olsaydı 800 adet savunmayı biz yine kesebiliyorduk. Yine ucu ucuna bir miktarda askerimiz sağ kalıyordu. Şimdi burada diyeceksiniz ki koçbaşı sayısını arttırdık. Koçbaşı sayısını arttırdığımız için savunma kesildi. Yani sonuçta koçbaşının da bir saldırı puanı var değil mi? Hemen bakalım ne kadarmış bir tane Roma koçbaşısı. Evet, bir tane Roma'nın koçbaşısının saldırı gücü 88. Ama şöyle bir durum var. 800 tane koçbaşı normalde kesilmeyen 8.000 adet flanksı kesebilir miydi? 800 tane koçbaşı 8.000 tane flanksı kesemez. Yani bunu simüle edip de bakmamıza bile gerek yok. Buradaki durum benim anladığım kadarıyla rakibin çitini nedenli bir güçle yıktığımızla da önemli. Yani koçbaşımızın sayısının oradaki az oluşu bizim buradaki rakibin sağ kalmasına yaradı. Bir diğer deyişle 8.000 tane flanksı kesmek için tahminimce en az bir 4.000-5.000 tane koçbaşı gerekir. Kafa kafaya kestirsek biz bunları. Eğer ki biz burada 1600 değil de 4.000 tane ekleseydik, 5.600 adet koçbaşı deseydik, hemen simüle edelim. Normalde o 8.000 tane flanksı o eklediğimiz askerin kesiyor olması lazımdı mantıken. Ve bizim burada sıfır rakamını görmemiz lazımdı ama bizim de sıfır rakamını görmemiz lazımdı. Gördüğünüz gibi öyle olmadı. 2.300 tane askerimiz sağ kurtuldu bizim. Umarım anlatmak istediğimi başardım. Yani burada bastığımız koçbaşının sayısının da önemi var. Gördüğünüz gibi şurada bakıyoruz. Koçbaşı sayımız 2.400 iken rakibin bütün savunmasını kestik. Bizden de ucu ucuna az bir askerimiz sağ var. Ama koçbaşı sayısı 1600 iken biz tamamen çakıldık. Rakibin hala 8.000 tane sağlam ordusu var. Altı üstü 800 tane koçbaşı. Biz 800 tane koçbaşı 1,5 milyon kaynak karşılığında bir haftada çok rahatlıkla eğitebilirdik. 1,5 milyon daha verip 800 tane koçbaşımız fazla olsaydı buradaki rakibi yiyorduk. Lafın özeti, koçbaşı basarken koçbaşı bastığımız miktarda önemli. Özellikle merkez köye gidiyorsak. Bizim burada 400 tane koçbaşımız olsaydı, bunu da çok görüyorum. Koçbaşı basılmamış kaç tane? 400 tane koçbaşı var. 400 tane koçbaşıyla buyurun size rapor. Yazık oldu. Bir ayda bastığınız bütün orduya yazık oldu. Normalde gördüğünüz az önce ben buradaki bütün savunmayı kesebiliyordum. Şimdi 27 bin tane savunma sağlam. Biliyorum çok uzun oldu. Bu noktayı çok uzattım ama koçbaşı çok önemli. Saldırı oynuyorsanız eğer ki belli bir plan dahilinde koçbaşıyı siz basmıyor da bir başkası basıyorsa, bir planınız varsa eyvallah. Ama yoksa koçbaşı kesinlikle gerekli. Hatta bastığınız koçbaşının adeti bile önemli. Sayısı bile önemli. Ordu kurmakla alakalı noktalar bunlardı. Bir diğer konu birden fazla ordu konusu. Bunu şöyle özetleyeyim. Siz buradaki bir ordu için gerekli olan bütün şartlarınızı yerine getirebiliyorsanız ve bu saatten sonra ben ikinci orduyu da hazırlayacağım, üçüncü orduyu da hazırlayacağım diyebiliyorsanız bu durumunuz varsa sıkıntı yok. İkinci ordunuz, üçüncü ordunuz hazır olabilir. Normal standart bir oyuncunun da dahil olmak üzere 2 tane ordu çok zorlamaz diye düşünüyorum. Biz bir tane serverımızda 3 tane köyümüzden ordu yetiştirmiştik. Toplamda 3 tane ordumuz vardı. İstenen emek artıyor. Yani o askeri beslemek bir mesele. Asker besliyorsunuz, mancını, koçbaşı bunları beslemeniz gerekiyor. Yalnızca elinizde bir tane köyünüz var. Üretiminiz onları sadece beslemeye yeterli olmuyor 3 tane ordu olunca. Olmuyordu yani bizim en azından olmuyordu. Ne yapıyorduk? Yağmaya çıkartıyorduk. Roma ile oynamıştık ve imparator ordusuydu. Üçü de Emperyan imparator ordusu. İmparatorlarımız sürekli yağmada. Onlar yağmada olmasa yani köy hiçbir şekilde kendini çeviremez. Tabii şunu da yapıyorlar. Bir sürü multi ile oynuyorlar. Bastıkları askerleri o multiler besliyor. Öyle olunca zaten yani ne diyeyim o bir yetenek değil, o bir tecrübe değil açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Yani sadece tam bir emek, bir çaba var. Multi bakmak da kolay iş değil. Eyvallah. Çünkü bir tane hesapla biz başa çıkamıyoruz. Onlar belki kaç tane multi bakıyor. Eyvallah. Ama yetenek değil. Bunun da övünülecek bir tarafı yok yani açıkçası. Şimdi mancınık ve turnuva yerinin önemine geçmeden önce asker köyümüzü nasıl besleyebiliriz? Birazcık bununla ilgili çıkarım yapalım. Zaten burada Kiriloid otomatik olarak hesaplıyor. Bizim bu orduyu eğitebilmemiz için toplamda saatlik 44.240 kaynağa ihtiyacımız var. 44.200 kaynağa sahip olursak biz hiç durmadan bu ordumuzu bu şartlarda eğitebiliriz. Şimdi yan köylerin yani üretim köylerinin desteğiyle bu işi yapmamız gerektiğinde bir köyden toplamda saatlik yani 5.400 kaynak alabiliyoruz biz. Büyük festivalleri de aksatmayacak bir şekilde. Bizim 40.000 kaynağa ihtiyacımız vardı. Bölünce 5.400'e 7,5 adet köy. Biz bunu 7'ye yuvarlayabiliriz. 7 adet köy asker köyünü beslediği takdirde ve askerlerin tahıl ihtiyacının da merkezden ya da yağmadan karşılandığını varsayarsak 7 adet köy bizim bu askeri eğitmemize
yetiyor. Merkez ve Askerköy'ünün kendisiyle birlikte toplamda 9 adet köy. Yani 9 adet köy bize zaten bunları yaptırabiliyor. Ve aynı zamanda eksiksiz bir şekilde hiç atlamadan büyük festivallerimizi de verebiliyoruz. Yani lafın özü, bizim bu düzeni, bu sistemi kurmamız gerekiyor Askerköy'ünde. Bu düzeni kurup bu düzeni bozmadan sürekli askerimizi basmamız lazım ki biz düzgün bir şekilde saldırı oynuyoruz diyebilelim. Şimdi madem bunları bu kadar hesapladık, Büyük Kışla ve Büyük Ahır'ı da işin içine dahil edersek 18 adet köyde Büyük Kışla ve Büyük Ahır'ı besleyebiliyor. Yani toplamda 25 adet köy büyük festivalde sürekli atlamadan verdiği bir haliyle sizin 7/24 Büyük Kışla Büyük Ahır, Kışla Ahır tamirhane çalıştırmanıza olanak tanımış oluyor. Aslında köy sayılarımız çok fazla çıktı 7/24 çalıştırabilmek için. Bu noktada tabii birçok detayı biz atladık. Her köyümüzde hep büyük festival verdiğimizi düşündük. Bu hesabı yapmayacak olsaydık 102 bin kaynak bölü 8 bin 12 adet köy. 18 köyden 12 köye düşürebilirdik kendimize gibi 6 tane köy kâra geçmiş olurduk. Öyle hesapladığımızda da yaklaşık 20 köy ile bu çark dönebiliyor. Büyük Kışla Büyük Ahır. Ama bu noktada işte hesap edilmesi gereken konu şu. Yalnızca bu mu? Bu değil. Şimdi hemen oynadığım serverdan bir örnek vereceğim. Bu serverda biz çok sıkıntılar çektik. Bu çektiğimiz sıkıntılar neticesinde oyunun 146. günündeyiz şu anda. Ama bizim köy sayımız henüz 12. Bu 2 tane köyü de yeni aldık. Daha yeni restledik. Hatta geleyim merkezimizin durumunu göstereyim. Merkezimiz de böyle. Merkezimizin tahıl üretimi 7500. Tarlalarımız, üretim alanlarımız 13. Oyunun 146. günündeyiz. Yıkıldık, kalktık, bir şeyler yaptık. Bugünlerdeyiz. Yani lafın özeti. 12 tane köyümüz var. Asker sayımı da göstereyim hemen. Şu an anlık olarak askerimiz 13 bin kılıçlı, 11 bin toytat ve şu anda biz hiç kimseden ne bir kaynak desteği aldık, ne multi yağmalıyoruz, ne arkadaşlarımızı yağmalıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Gördüğünüz üzere hastanemiz 220 saat dolu. Hastaneyi de kendimiz bastık. Ahırımız 84 saat dolu. Kışlamız 62 saat dolu. Büyük ahırımız 26 saat dolu. Büyük kışlamız 32 saat dolu. Hatta bu hafta sonuna doğru ahır, kışlamız 200 saat üzerine çıkacak. Bunlar da umarım şöyle bir 100 saat üzerine atmış olacağız. 12 tane köyümüz var. Askerimiz yalnızca bu kadar. Merkez köyümüzü size gösterdim. Merkez köyün durumu bu. Ve diyorum ki hiç kimseden destek almıyoruz. Multi yağmamız, şuyumuz, buyumuz yok. Bütün askerimizi kendimiz besliyoruz. Ben diyorum ki daha işte şu kadar saat kışlayı ahırda dolduracağım. Bu nasıl oluyor? Dostlar oyunda yağma denen bir şey var. Bu yağmaya iyi odaklanmak gerekiyor. Şu an sayaç sıfırlandığından beri 13, 27, 37. 37 saat olmuş. Bizim 37 saatte yaptığımız yağma bu. Bizim saatlik şu anda 215 bin gelirimiz var. 215 bin gelirle zaten büyük kışta büyük ağır her şeyi çalıştırabilmek için bize yalnızca 136 bin kaynak yetiyor. Ve bizim sadece ve sadece yağma gelirimiz zaten şu anda 215. Her türlü biz zaten bunu şu anda çevirebilecek durumdayız. Yağmamızı bu şekilde devam ettirdiğimiz takdirde. Yağma denen konunun hafif alınmaması lazım. Yani saldırı oynuyorsanız bizim bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Yağmayı yabana atmamamız gerekiyor. Az önce gördünüz Büyük Kışla ve Büyük Ahır'ı büyük festivalleri atlamayacak bir şekilde toplamda 25 adet köy sayısıyla çevirebiliyorduk. Askerimizde merkezin beslediğini varsayarsak. Ama yağma gibi bir gerçek de var. Yağmayı atabildiğiniz kadar atmak mantıklı. Yağma gelirinden çok büyük avantaj elde edip çok daha az köy sayısında bunları başarabilirsiniz. Buradaki konu turnuva yerinin önemi. Turnuva yeri oyunda askerlerimizi haritada hızlandıran, mesafe arttıkça daha fazla hızlandıran bir bina. Hemen toytatlarımızı 100 birim ötedeki bir yere yağmaya gönderdiğimizi düşünelim. Bu aralar yağmaya odaklıyız. Gördüğünüz gibi bizim toytatlarımız 5 saat 15 dakikada o noktaya varabiliyor. Ama turnuva yerimiz 20. seviyede olsaydı bu süre 1 saat 53 dakikaya kadar düşecekti. Yani turnuva yeri operasyona giderken, yağmaya giderken askerlerimizi hızlandırmak için askerlerin hızlanması demek sizin elinizde sanki daha fazla asker varmış gibi yağma yapabiliyor olmanız demek. Şöyle örnek verelim. 100 birim mesafede bir köy buldunuz. Toplamda 100 defa gitseniz kaynağı ancak çekebiliyorsunuz. O kadar çok kaynak var. Sizin git gel süreniz 10 saat sürüyorsa 100 defa gitmeniz demek 1000 saate tekabül ediyor. 1000 saatte oradaki kaynağı çekebiliyorsunuz. Ama aynı askerle turnuva yeriniz 20. seviyede. Oraya sadece 4 saatte gidiyorsanız 4 kere 100 400 saatte. 1000 saatte çekeceğiniz kaynağı 400 saatte çekmiş oldunuz. Yani lafın özeti sanki 2,5 kat daha fazla askeriniz varmış gibi oldu. Aslında 2,5 kat daha fazla askeriniz varmış gibi olmadı. Bütün diğer rakipler bu durumu yaptığı için siz de yaptığınızda geri kalmamış oldunuz.
aslında avantaj yakalamadınız. Sadece geride kalmamış oldunuz. O yüzden turnuva yeri önemli. Turnuva yeriyle alakalı başka bir video çektiğimde onun çalışma mantığını da anlatabilirim. Şimdi geldik bir diğer konu, mancınık. Mancınık konusu da yine önemli noktalardan bir tanesi. Saldırı ordunuzu bastınız ama elinizdeki olan mancınık sayısı 500 adetse ve toplamda 5 arkadaşsınız. 5'inizde de ordu var. Yani her birinizde 500 adet var. Gittiğinizde siz bir köyü yıkamazsınız. Her birinizde 500 adet ikişer sıralı atarsınız. Toplamda 10 tane verimli bir sıralı atabilirsiniz. Normal şartlar altında 5 kişinin askeri bir köyü sıfırlamak için yeterli gelmeliyken, daha doğrusu yeterli gelme ihtimali varken bu ihtimal bile ortada kalmıyor. Bu noktada bundan ötürüdür ki mancınık da olması lazım. Rakibin taşçı binası 20. seviyede şeklinde. Baz alırız burada biz durumu ve tek bir atışla rakibin 2 adet 20. seviye binasını yıkmak hedefimizdir. Toplamda 220 adet zırh seviyesi 20 olan mancınıkla da biz bu işi başarabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Eğer ki bu sayı 210 adet olsaydı gördüğünüz gibi o yıkımı biz gerçekleştiremiyorduk ve binalar 1. seviyede kalıyordu. Bundan ötürüdür ki her bir sıralı için 220 adet mancınığımızın olması gerekiyor. Ve şunu da hemen söyleyeyim. Eğer ki savunmada ekstra bir dayanıklılığı arttıracak bina yoksa tılsım gibi 220 adetten fazla mancınığı da göndermenize gerek yok. 500 tane mancınık, 1000 tane mancınık hepsini bir yere koymanıza gerek yok. Zaten 220 tanesi yetiyor. Veya diyelim ki elinizde 2000 tane mancınık var. Siz 4 sıralı atacaksınız. 500 her sıralaya 500 koymanıza gerek yok. Mancınıklarınızı riske etmeyin. 220'şer mancınık atmanız yeterlidir. Peki kaç tane mancınığımızın olması lazım bizim dersek en azından 8 sıralı atabilecek düzeyde bir mancınığınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Toplamda da 1760 adet mancınığınız olursa size yeterli olacaktır. Tabii bunun sahte saldırılarına da mancınık harcayacaksınız. En az da 100 tane adet orada oldu mu 1860 tane mancınık bir tane oyuncu da operasyon için hazır olursa iyi olur. Böyle söyleyebiliriz. Daha fazlası olursa tabii olur. Yedekte durur. Mancınık kaybettiğinizde yine mancınığınız elinizde olmuş olur. Bu arada mancınık sayısı demişken deminden beri koçbaşının önemi diyorsun ama senin de hiç koçbaşı yok diyeceksiniz değil mi? Ne yapalım bende yok. Devam edelim. Bu konuyu da ele aldık. Bir diğer en önemli konu nasıl saldırı oynanır da. Saldırı ordusunun yanında 3 adet reis olması gerektiğini düşünen bir insanım. Ben bunu Avrupa serverında rakiplerden öğrendim. 2 tane sağlam askeri olan rakip oyuncu vardı. Yalnızca 2 tane ordu. İkisinin de yanında 3 adet reisi var. 2 adet üçlü reis seti öyle bir şey ki. Şimdi büyük festivallerde aktif olduğunda minimum 150 ile 180 arasında puan düşürüyor. 150 ile 180. Rakip büyük festival bassa bile minimum 120 ile 150 arasında puan düşürüyor. Rakip köyün bağlılığını 125 bile yapmış olsa siz 120 ile 150 arasında puan düşürüyorsunuz. 120 ile 150. Yani 125 düşme ihtimali çok yüksek. Hele ki bunlardan bir tanesi Romalıysa o saatten sonra 120 ile 165 arasında düşürüyor. Hepten geçmiş olsun. Muhtemelen çok yüksek ihtimalle böyle bir senaryoda köy tekte gider. Zaten bu yan köylerde festival yoksa her türlü köy gitti. Çünkü o rakipler büyük festivali veriyorlar. Lafın özeti ne oluyor? 2 tane saldırı ordusuyla geliyor vatandaş size. Bir sürü oyuncunun belki de 10 tane oyuncunun yan köyüne reislemek için sahte saldırılarla birlikte reislemek için geliyorlar. Siz nerede olduklarını bulabilirsiniz. Belki de geldikleri köylerden bir tanesinde tur bile yok. 5. seviye sur var. Siz diyorsunuz ki burayı savunalım. 5. seviye surunuz var. Nasıl savunalım? Surun etkisini burada görmüştünüz. Hani 20. seviye taşçı ne kadar önemliydi. Burada buna bakmıştık savunmada. Veya 20. seviye çit ne kadar önemliydi. Yıkılsa bile ona göre rakipten savunma götürüyordu. Ama rakip bir geliyor sizin 5. seviye olan çitli köyünüze veya sizin birliğinizdeki başka bir oyuncunun. Savunabilirseniz yani. İş böyle bir garip oluyor. O nedenden dolayı üçlü reis seti mutlaka her saldırı ordusunun yanında olmalı. Mutlaka olmalı. Ama buradaki nüansı söylemeden geçmeyeyim. Üçlü reis seti, daha doğrusu reisler ordunun yanında asla olmamalı. 2 sıralı atın en az. İlk sıralı da ordunuz olsun. İkinci sıralıda da reisleriniz olsun. Reisler ordunun yanına konmaz. Bununla alakalı da video yaparım. Detayını anlatırım. Evet, bu kadar. Nasıl saldırı oynanır? Umarım bir detay atlamamışımdır. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Lafın özütü bazı dikkat edilmesi gereken konular var. Bu konulara dikkat edildiği takdirde oyundan alınan eğlence, keyif daha fazla artacaktır. Mesela koçbaşı. Koçbaşıyı asla önemsiz görmeyin. Koçbaşı sayınız iyi seviyelerde olsun. Eğer ki dediğim gibi bir plan dahilinde bunu yapmıyorsanız. Zırhlar çok önemli. Bir saldırı ordusunda koçbaşı ve
askerlerinde de zırh yoksa o ordunun kağıt helvadan farkı yok. Yerler orduyu. Ordu çöpe gider, boşa gider. Yani emek boşa gitmiş oluyor. O yüzden bu çok önemli, bu iki husus. Bir diğer konu, kışta ahır, tamirhane, mümkünse büyük kışta büyük ahır. Bunların 7/24 çalışması konusu. En temel olaraktan kışta ve ahırın, tamirhanenin 7/24. Bakın 7/24, yani bunun hiç durmaması gerekiyor. Eğer duruyorsa durmaması için ne yapılır onu araştırmanız gerekiyor. Özellikle köy sayınız böyle 6'dan 7'den fazlaysa, 5'ten sonra bile olur da hadi 6'dan 7'den daha fazla köyünüz varsa artık onun durmasının hiçbir bahanesi kalmıyor. Hiçbir bahanesi kalmıyor. Durmaması gerekiyor. Çünkü o köyler zaten o askerin çıkması için var. Askeriniz çıkmazsa bir önemi yok. Ardından mancınık sayısı. Mancınık da önemli. Hem zırhı mancının hem de sayısı. Her bir sıralıya 220 adet koyacak şekilde mancınığımız olması lazım. Daha fazla mancınığınız olsa bile tek bir saldırıda göndermenize gerek yok. Koymayın. Turnuva yerini söyledik. Üçlü race setini de söyledik. Ben bunların her birinin ayrı ayrı videosunu da yapmaya çalışacağım. Daha detaylı incelemeye çalışacağım. Bu şekilde Türkçe lisan ettiysem affola. Sağlıcakla.